İçinde yaşadığımız evrenin doğası. Bu belki de kendimize sorduğumuz en eski, en temel soru. İşte bu büyük soruya Hindistan'dan gelen iki devasa cevabı, iki farklı bakış açısını inceleyeceğiz. Ve bu yolculukta bize felsefesiyle sadece zihinleri değil, kalpleri de sarsan 11. yüzyıl düşünürü Ramanuja rehberlik edecek. İşte bütün mesele aslında bu soruda düğümleniyor. Çünkü bu soruya vereceğiniz cevap sadece bir dünya görüşü sunmuyor. Hayatınızın anlamını, manevi yolunuzu, kısacası her şeye bakış açınızı kökünden değiştirme potansiyeline sahip. Bu iki vizyon arasındaki o derin fark anlatımımızın da bel kemiğini oluşturacak. Şimdi Ramanuja'nın getirdiği o büyük devrimi anlamak için önce onun hangi fikre meydan okuduğunu bilmemiz gerekiyor. Hadi gelin Advaita Vedanta okulunun sunduğu o radikal cevaba bir bakalım. Onlara göre içinde yaşadığımız bu camcanlı, rengarenk dünya aslında büyük bir kozmik göz aldanmasından başka bir şey değil. Bu felsefenin tam merkezinde Nirguna Brahman kavramı var. Yani niteliksiz olan. Bu görüşe göre aslında tek bir gerçeklik var. Formsuz, isimsiz, bölünemez, saf bir bilinç okyanusu. Gördüğümüz, duyduğumuz, ben dediğimiz her şeyin ötesinde bu mutlak birlikten başka hiçbir şey ama hiçbir şey gerçek değil. Peki bir dakika. Madem gerçeklik tek bir okyanus, o zaman biz neden kendimizi ayrı ayrı damlalar gibi görüyoruz? Neden etrafımızda bu kadar çokluk, bu kadar çeşitlilik var? Advaita'nın buna cevabı tek kelime. Avidya, yani kozmik cehalet. Bu, o saf bilincin üzerine adeta bir perde çeken ve bize biri sayısız parça olarak gösteren güçlü bir yanılsama kuvveti. İşte bu felsefenin vardığı yer gerçekten de sarsıcı. İçinde yaşadığımız bu evren, bireysel kimliğimiz, sevinçlerimiz, kederlerimiz, hatta dua ettiğimiz, sevgiyle bağlandığımız kişisel bir tanrı fikri bile hepsi bu kozmik yanılsamanın bir parçası. Kurtuluş denen şeyse bu rüyadan uyanmak, bu perdeyi yırtıp atmak ve aslında o tek ve mutlak birlikten başka bir şey olmadığını fark etmek. Ve işte tam bu noktada sahneye Ramanuja çıkıyor. Onun için bu tablo sadece mantıksal olarak sorunlu değildi, aynı zamanda ruhsal olarak da insana nefes aldırmayan kurak bir çöl gibiydi. Yani eğer sevgi, güzellik, bağlılık bile bir yanılsamaysa maneviyatın ne anlamı kalırdı ki? İşte bu yüzden yanılsama teorisinin temellerine meydan okumaya karar verdi. Ramanuja bu teoriyi çürütmek için keskin mantığını bir kılıç gibi kullanıyor. Önce şunu soruyor, konum problemi. Bu cehalet dediğiniz şey tam olarak nerede duruyor? Saf bilgi olan Brahman'da cehalet olamaz. Bu bir çelişki. Birey zaten cehaletin ürünü diyorsunuz, o zaman cehaletin kaynağı da olamaz. Bu bir çıkmaz sokak. İkincisi, örtme problemi. Ramanuja'nın analojisi çok güçlüdür. Düşünsenize bir sis bulutu doğası ışık saçmak olan güneşi nasıl tamamen örtebilir ki? Işığı örtmek aslında ışığı yok etmektir. Ve son olarak belki de en yıkıcı soru kendi kendini yok etme problemi. Diyelim ki bilgi cehaleti yok etti, sonra da kendini yok etti. Geriye ne kaldı? Hiçlik mi? Ramanuja için bu yol manevi bir boşluğa çıkıyordu, başka bir yere değil. Ramanuja bu eleştirilerle aslında yanılsama teorisini yerle bir ederek yepyeni bir vizyon inşa etmek için kendine bir alan açmış oldu. Bu vizyon, dünyayı silinip atılması gereken bir hata olarak değil, hayranlıkla takdir edilmesi gereken bir şaheser olarak görüyor. Ramanuja'nın felsefesinin adı Vishishtadvita, yani nitelikli gayriikilik. İsmi biraz karmaşık gelebilir ama aslında çok güzel bir fikri var. Şöyle düşünün, bir orkestra. Farklı farklı enstrümanlar var değil mi? Her biri gerçek, her birinin kendine özgü bir sesi var. Ama hepsi birlikte tek ve birleşik bir senfoni çalıyorlar. İşte Ramanuja için gerçeklik tam olarak böyle bir şey. Farklılıkların yok olmadığı, tam tersine o büyük birin zenginliğini ve güzelliğini oluşturduğu, yaşayan, nefes alan bir birlik. Bu tablo, İki dünya görüşü arasındaki o devasa uçurumu o kadar net gösteriyor ki, bakın, bir tarafta eninde sonunda bir hayalet olduğu anlaşılan bir dünya ve sahte bir benlik var. Ramanuja'nın tarafındaysa sonsuz güzellikte niteliklere sahip bir tanrı, onun yaşayan, nefes alan bedeni olan gerçek bir dünya ve o bedenin sonsuz derecede değerli gerçek bir parçası olan bireysel ruhlar var. Fark gerçekten çok büyük. Ramanuja için Tanrı öyle soyut, soğuk bir mutlak değil. Aksine sonsuz sevgi ve güzellik gibi sayısız olumlu nitelikle dolu kişisel bir varlık. O sadece bilgi değil, her şeyi bilenin ta kendisi. Sadece mutluluk değil, ebediyen mutlu olan. Ve özellikle şu sonuncusu, Bhuvana Sundara, yani dünyanın güzelliği niteliği. Bu, evrenin onun muhteşem bir sanatsal ifadesi olduğunu gösteriyor.
Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Ramanuja felsefesinin kalbi tam da burada atıyor. Evren, Tanrı'nın bedenidir, sarıyırası. Tıpkı ruhumuzun bedenimizi kontrol etmesi, ona can vermesi gibi, Tanrı da bu evrenin içindedir, onu ayakta tutar, ona hayat verir. Bu bakış açısı, inanın, her şeyi değiştirir. Dünya artık kaçılması gereken bir hapishane değil, içinde huşuyla yaşanacak bir tapınak haline gelir. Peki, gerçeklik hakkındaki görüşünüz bu kadar kökten değişirse ne olur? Elbette o gerçekliğe ulaşma yolunuzun da değişmesi gerekir. Yanılsamayı yürütüp atmak için soyut bilgiye dayalı bir yol yerine Ramanuja, sevgiye, bağlılığa ve kalbe dayalı yepyeni bir yol haritası çizdi. Bu yolun adı Bhakti Yoga, yani sevgi ve adanmışlık yolu. Artık amaç dünyadan kaçmak değil, tam tersine dünyadaki her şeyde, her yüzde, her olayda Tanrı'nın güzelliğini görerek ona daha da sevgiyle bağlanmaktır. Ramanuja ile birlikte felsefe yaşayan, nefes alan, sıcak bir ilişkiye dönüşüyor. Ama Ramanuja daha da ileri gidiyor ve belki de en devrimci fikrini sunuyor. Prapatti, yani mutlak teslimiyet. Bu kurtuluşun kapılarını sadece bilginlere, zenginlere ya da belli bir sınıfa değil, herkese ama herkese açan bir anahtar gibiydi. Bu yolda önemli olan ne kadar bildiğiniz ya da ne kadar çabaladığınız değil, ne kadar içtenlikle güvenebildiğinizdir. Bu alıntı, Prapatti'nin kalbini özetleyen radikal bir vaat. Sanki şöyle diyor: kendi çabalarınla kendini kurtarmaya çalışmayı bırak. Bütün o yüklerini, endişelerini ben yaptım demeyi bırak. Sadece bana güven. Kendini benim merhametime bırak. Gerisini ben hallederim. İşte bu, Ramanuja'nın felsefesinin merkezindeki o koşulsuz lüzuf ve şefkat sözüdür. Peki, tamam. 11. yüzyılda yaşamış bir düşünürün bu fikirleri bugün bizim için ne ifade ediyor? Ramanuja'nın vizyonunun kalıcı mirası nedir? Gelin anlatımımızı bu sorunun cevabıyla toparlayalım. İşte sanırım iki vizyon arasındaki en temel fark bu cümlede saklı. Eğer dünya bir yanılsamaysa o zaman o üstesinden gelinmesi gereken bir problemdir. Ama eğer dünya Tanrı'nın bedeni, onun ilahi bir ifadesi ise o zaman bir sanat eseridir. Her dizesinde yeni anlamlar bulacağımız, okunması ve tecrübe edilmesi gereken muhteşem bir şiirdir. Ve bu bakış açısı her şeye anlam katar. Bu anlatımı sizi kendi hayatınız üzerine düşünmeye davet eden bu soruyla bitirmek istiyorum. Bir düşünün, eğer bir çevre sorununa bakarken Tanrı'nın bedenine verilen bir zararı görseydik, tavrımız ne olurdu? Fikirlerine hiç katılmadığımız bir insana bakarken onda da ilahi bir kıvılcım olduğunu bilseydik, diyalogumuz nasıl değişirdi? Belki de Ramanuja'nın bize bıraktığı en büyük miras, işte bu soruları sorma cesaretini vermesidir.